Kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere fasulye turşusu tarifi vereceğim. Evet, birçok turşu tarifi verdim kanalımda. Ama fasulye turşusu tarifi vermek kısmet olmadı. İsteyenleriniz de çok oldu arkadaşlar. Fasulye turşusu ver diye. Verelim bakalım bunun tarifini. İnşallah bu da çok güzel, çok lezzetli bir turşu beğenirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Burada fasulyelerim var. Kendi bahçemde yetişen fasulyeler. Çıktım bahçemden güzelce topladım. 1 kilodan fazla, 1,5 kilodan biraz eksik, yani 1400 gram kadar bir fasulye yeterli. Ben de bunlarla kuracağım arkadaşlar. Almadım, yani pazardan alsam 2 kilo fasulye daha çok kurarız da. Topladıklarımdan kuracağım. İsteyen 2 kilo koysun, 3 kilo koysun, vereceğim ölçüler. Zaten koyduğunuz bidona göre ölçü veriyorum. Turşu bidonuna göre. Evet. İlk aşamada fasulyelerin saplarını temizliyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayan abone olabilir. Abone olarak beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Bildirimlerinizi de açarsanız en güzel tariflerimden haberdar olursunuz. Evet, fasulyeleri güzelce temizledik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bol suda fasulyelerimizi yıkayacağız. Kendi bahçemden hiçbir zirai ilaç kullanılmadan ekildi bunlar. Yetiştirildi. Doğal ortamda yetiştirildi. Şimdi güzelce yıkayalım bakalım fasulyelerimizi. Satın aldığınız fasulyeleri bol bol yıkayın arkadaşlar. Çünkü onların içine üstüne ne yaptıkları belli değil. Ha, köylülerden alırsanız onlara bir şey diyemem. Kendi ektiklerini çıkarırlar ama pazarcılar genelde hallerden alırlar. Yani nasıl ekildiği, nasıl yetiştirildiği bilinmez. Fazla ilaç kullanılır. Çok dikkatli olmak bu aşamada da lazım. Bol bol yıkayın. 2 su yıkadım ben fasulyelerimi. Tencereme biraz su koydum. Şöyle 1 kiloya yakın su koydum. Yarım tencere var yok. Kaynadı. Kaynadıktan sonra üzerine fasulyeleri koyuyoruz. Şimdi fasulyeleri haşlayacağız arkadaşlar. Şöyle rengi dönene kadar haşlayacağız. Hani çok da fazla değil. Bir 5 dakika. Bakın şu anda kaynama noktası durdu. Soğuk ya fasulyelerimiz. Durdu. Tekrar kaynamaya bir başlasın. Şöyle karıştırıyoruz. Bakın rengi dönmeye başladı alt kısımlarda. Rengi haşlananlar. Bu şekilde rengi döndüreceğiz. Tamamen rengini döndüreceğiz. Dönmeyen kalmayana kadar, daha sonra kapatacağız ocağımızı. Çok fazla pişirmiyoruz. Hemen rengi dönene kadar bir 5 dakika yeterli. Bakın döndü. Bu kadar yeterli. Şimdi fasulyeleri sıcak sudan alıp soğuk suya bırakıyoruz. Şoklama yöntemi yapıyoruz. Biz bu yönteme şoklama yöntemi deriz. Sıcaktan alıp direkt soğuk suyun içine koyuyoruz. Şöyle suyunu süzelim. Tekrar bakın soğuk suya tutuyorum. Çünkü soğuk suyu da sıcak yaptı haliyle. Tekrar soğuk suda şöyle bakın yıkıyoruz. Daha sonra bir süzgecin içine döküyoruz. Tamamen suyu süzülsün. Şu anda fasulyelerim tamamen soğudu. Hiçbir sıcaklıkları kalmadı. Tamamen soğudu. Süzülsün ve turşumuzu kurmaya başlıyoruz. Bir bidonum var benim elimde, turşu bidonlarından. 2 kiloluk bir bidon arkadaşlar. Unutmayalım. Yani vereceğim ölçüler 2 kiloya göre hazırlanacak. Sarımsaklarımı daha önceden hazırladım. 2 baş sarımsak var burada. Birazını şöyle alt kısma koydum. Üzerine fasulyeleri koyuyorum. Şöyle dik dik koyuyorum. İsterseniz istediğiniz gibi serpin atın. Hiç de fark etmez yani. Şöyle dik dik koyuyorum bakın. İsterseniz döküverin, hiç fark etmez. Bu bir şekil yapmadır. Başka hiçbir şey yok, özelliği yok. Şöyle bakın dolduruyorum.
Bir tane limonu dilimledim. Şöyle yan taraflara yarıya geldiği zaman bidonumuz. Limonları da şöyle yanlara dizelim. Çok güzel bir fasulye turşusu kuracağız. Bakın limonları da şöyle yan taraflara koyduk. Şimdi biraz yine sarımsak, bildiğiniz gibi yani arada bir sarımsak sepeleştiriyoruz içine. Tekrar fasulyeleri dolduruyoruz. Bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Dikkatli baktığınızda zaten siz de çok lezzetli turşular hazırlayacaksınız. Her aşamasını sizlere tarif ediyorum, gösteriyorum özellikle ki herkes yapsın, herkes faydalansın. Bilgiler paylaştıkça güzeldir. Benim bilmediklerim varsa siz de bana yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendi özel tarifleriniz varsa bana yazabilirsiniz. İster mail adresime yollayın. nefislezzetitarifler@gmail'e yollayın tariflerinizi. Onları da yaparız, deneriz. Evet, doldurduk fasulyeleri. Üzerine de kalan sarımsakları döktüm. Şimdi 2 kilo bidona koyuyoruz. 2 yemek kaşığı bakın kaya tuzu döküyorum. Ölçüler 2 kiloluk bidona göre zaten. Üzerine yine 2 yemek kaşığı şeker döküyorum. Çünkü şekeri biraz fazla koyacağız. Fasulyenin kokusunu şöyle biraz alsın diye yani. Başka hiçbir şey yok. Üzerine yine sirkesini veriyoruz. 2 su bardağı sirke döküyoruz. Ölçüler 2 kiloluk bidon için arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Üzerine de suyu dolduruyoruz. Üzerine çıkana kadar. Tamamen bakın üzerine çıkana kadar suyu doldurduk. Şimdi kapağını sıkı sıkı kapatalım. Hava almayacak bir şekilde çok sıkı kapatmamız lazım arkadaşlar. Bakın şöyle sıkı sıkı hava almayacak şekilde kapatmamız lazım. Evet, kapağımızı da kapattık. Şöyle tekerleyelim. Tuz, şeker, sirke, limon bunlar birbirine tamamen karışsın. Şöyle alt üste getirebilirsiniz. Bakın bu şekilde tamamen birbirine tüm malzemeler karışsın. Evet, fasulye turşumuz hazır oldu. Artık bunu koyacağız bir karanlık ortama. Kışa yiyeceğimiz zamana kadar bu şekilde saklayacağız. Hiçbir bozulma olmaz. Garantilidir. Kışında ne zaman tüketeceksek artık çıkarıp mis gibi fasulye turşumuzu tüketeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.